Bugün hep beraber bir motor arızası yaşadığımız durumda bir tekneyi nasıl yedekleyeceğimizi konuşacağız. Şimdi bahsettiğimiz tekneler tabii yelkenli tekneler olduğunda herhangi bir motor arızası yaşadığımızda aslında rüzgar varsa, şartlar uygunsa, gideceğimiz mesafe belliyse, yanaşacağımız yer belliyse bütün bu bahsi geçen manevraların hepsini yelkenden yapabiliriz. Açık denizde yelkenden seyretmek zaten standartta uyguladığımız bir yöntem. Ama rüzgarın tamamen durduğu ve motorun da çalışmadığı bir durumda açık denizde seyir için ve limana girişlerde mutlaka dışarıdan destek almamız gerekiyor. Herhangi bir yedekleme ya da yardım durumu söz konusu olduğumuzda biz eğer yedeklenen tekne isek yardım istediğimiz kişiyle şartları önceden görüşmek çok büyük önem arz ediyor. Şundan dolayı çünkü bu iş bittikten sonra istenen fiyatlar, rakamlar çok büyük olabilir. Hukuki bir süreç başlayabilir, mahkemelik durumlar söz konusu olabilir. Bunların genellikle ihtiyaç olmuyor ama pazarlıklarını ve konuşmalarını önceden tercihen kayıt altındayken yapmak çok önemli bir durum. Böyle bir hukuki süreç başladığında esas itibariyle en çok halk içinde bilinen durum işte kimin halatını verdi, benim halatımla mı çekildi, yedekte karşı taraf mı halat verdi, kurtarılma durumunda hukuki kavramlar devreye girebilir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde genellikle yedekleyen tekne yardıma ihtiyacı olan tekneye halat verir. Profesyonel yardımlar söz konusu olduğunda yedeklemeye gelen tekne zaten kendi teçhizatını yanında getiriyor. Ama biz kendi boyumuza ya da kendi boyumuzdan daha küçük bir tekneyi yedeklememiz söz konusuysa çeki halatının tercihen suda yüzer, esneme kapasitesi yüksek, 3 kollu ya da bükümlü halatlardan olmasını, gerekirse bir takım eğer şartlar zorluysa bir takım esneticilerle desteklenmiş olmasını özellikle önem veriyoruz. Çünkü düz deniz için konuşmuyorum ama dalgalı bir denizde yedekleme özellikle uzun süre devam edecekse halatlara çok yüksek yükler bineceğini ve şok darbeleri sebebiyle hem bizim hem karşı tarafın malzemelerine ve halatlarına zarar vereceğini akılda tutmamız lazım. Çeken tekne olarak genel planda yapılması gereken işlem yardıma ihtiyacı olan tekneyi baş tarafından çekmek. Dolayısıyla biz kıçımızdan halatı onun baş tarafına vereceğiz ve bizim bütün çeken tekne olarak hazırlıklarımız kendi kıç düzeneğimizde olacak. Çekilen tekne olduğumuz durumlarda alacağımız kuvvetli halatı teknenin ön tarafında farklı bağlantı noktalarına yükü dağıtarak bağlamamız lazım. Bunun için en çok kullandığımız, en güvendiğimiz mekanizmalardan bir tanesi bir sapa. Sapanın tercihen bir ucunda kasa ama diğer ucunun mutlaka serbest olmasını ve koç boynuzuna volta ile bağlanmasını istiyoruz. Bunun sebebi acil bir durumda çıkılması gerektiğinde izbarçoyu ya da sabit kasayı koç boynuzundan atmanın zorluğu. Bağlı olan koç boynuzundan halatı çözmek tekneyi ayırmak açısından kolaylık arz ediyor. İleriye doğru çok yük bindiği durumlarda ön tarafa doğru zorlanan koç boynuzlarındaki yükü dağıtmak için Cenova iskotalarından yararlanabiliriz. Cenova mapasından söktüğümüz iskotayı koç boynuzunun üstüne boşal vinçten alarak koç boynuzunu ileri doğru çekme durumunda yükü arkadaki Cenova vinçlerine kadar dağıtmış oluruz. Çeki halatının uzunluğu tekne boyuna, deniz durumuna ve yapılacak manevranın içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Yakın yerlerde kısa manevralar, kısa dönüşler yapmamız gerekiyorsa halat kısa tutmak durumunda kalabiliriz. Bazı durumlarda özellikle açık denizde büyük dalga ve sweller söz konusu olduğunda halat boyunu uzatmamız 2 tekne boyuna, 3 tekne boyuna ve dalgaya göre ayarlamamız gerekebilir. Açık denizde seyrederken iş genellikle daha kolay. Halat mesafesini ayarlamak, deniz durumuna göre değişiklikler yapmak ve etrafta başka çapariz veren durum olmadığı için çok rahat hareket edebiliyoruz. Asıl sorun yedeklemede limana girdiğimizde tekne süratlerini ayarlamak, özellikle arkadan gelen teknenin motorunun pervanesinin çalışmadığı durumlarda onun fren mekanizmalarını ayarlamak açısından önem var. İçeride yaptığımız bütün manevralarda mümkün olduğu kadar az yollan 2 milin altında seyretmemiz gerekiyor. Bazı durumlarda bu şekilde kıştan çekerek değil tekne yanaştırma işlerinde aborda olarak yapmanın çok büyük yararları var.
Liman içi manevralarda tekneyi özellikle aborda olduğumuz durumlarda usturmaçalarla beslemek ve baş kıç halatları haricinde çaprazlar ve açmazlarla kuvvetlendirmek gerekiyor. Teknelerin omurgalarının birbirlerine paralel olması, ister motor arızası, ister dümen arızası, isterse pervane problemi sebebiyle yedeklediğimiz teknenin bizimle yapacağı manevrayı daha sağlıklı olmasını sağlayacak önlemler olarak nitelendirebiliriz. Üstünde yol olan teknenin motoru ve pervanesinin çalışmadığı durumlarda durmasını sağlamak için kıçtan bir deniz demiri ya da böyle suyu tutan usturmaça ve demir düzeneği atılabilir. Liman içerisi manevralarda rüzgarsız havada tekneye yanaştırmamız gerektiği durumlarda botun motoru yeteri kadar kuvvetliyse teknenin ağırlığına göre hesapladığımız bir dıştan takmayla manevraları yapmamız mümkün. Bu tip bir manevra yapmak için botu mümkün mertebe teknenin kıçına yakın tutmamızda yarar var. Pervanesi çalışmayan, motoru çalışmayan bir tekneden bahsediyoruz. Ve yedekleme halatlarını çapraz olarak almamızın büyük yararı var. Çapraz aldığımız halatlar sayesinde bot ileri ve geri manevra ettiğinde bu teknenin kendi ekseni etrafına nasıl kayacağını bu halatlar sayesinde birazdan göstereceğiz. Teknenin dümeni çalışıyorsa teknenin dümeniyle yardım etmemiz mümkün. Teknenin dümenini döndürerek ileri yolda olan arızalı tekne kendi manevrasını kendi dümeniyle yapabilir. Bazı durumlarda dümen arızası da olabiliyor. O gibi durumlarda kullanılacak teknikler farklı. Ancak ileri yolda ileri yol veren yedekleyen tekne, örneğimizde teknenin kendi botu, bu teknenin manevrasını sağlamak açısından yarar sağlıyor. Buradaki manevrada dikkat edilecek olan husus özellikle tekneyi iskeleye döndürmek için, yani botun bağlandığı yerin aksi istikametine döndürmek için çok büyük bir avantajımız var. İskele yapalım. İskele alavanda. Tekne rahat bir şekilde iskeleye dönebiliyor. Ancak sancak tarafa bağlanmış bir botun varlığında bu tekneyi botun olduğu tarafa döndürebilmek için botun tornistan yol vermesi gerekiyor. Terse dönen dıştan takmanın pervanesi tutma etkisi sağlayarak teknenin o tarafa dönmesini sağlar. Yüksek devirli, güçlü bile olsalar dıştan takma makinelerin kendi çalışma prensipleri sebebiyle ön taraftan böyle ataleti büyük olan bir tekneye çekmesi genellikle çok kolay değildir. Çünkü pervanenin sudan çıkması, bordası yukarıda olan teknenin şekli itibarıyla mümkün olur. Pervane sudan çıktığında etkisini kaybeder. Özellikle dalgalı denizlerde tercih edilen bir kurtarma işlemi değildir. Kıçtan yaslanmış dıştan takma makinede biraz burun kalktığı için biraz da dümenin etkisi sayesinde pervane suyun içerisine daha etkin olarak çalışır. Tekneyi ileriye doğru ilerletmek düzgün olan ve biraz dalgalı olan denizlerde bile daha kolay olarak uygulanması gereken bir manevradır. Başımıza gelmesini istemediğimiz hadiseler, ister motor arızası, ister mazot problemi, yakıt sorunları, pervane düşmesi ya da dümen problemleri sebebiyle ya da başka sebeplere bağlı olarak yedeklemek ya da yedeklenmek istemesek de karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Yapmamız gereken işleri biliyorsak, sakin olursak ve düzgün ekipman kullanarak bir sakatlığa yol açmadan hareket edersek güvertede çok salim bir şekilde limana varmamız mümkün olur.